Masmavi 3 Mutfak'ta hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere Fransız mutfağının o çok meşhur galette tarifini hazırladım. Hemen şöyle gösterip başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimize, yoğurma kasemize unumuzu alarak başlayalım. Toplam un miktarımız 2,5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı çok hafif tepeli kabartma tozu, 1 paket vanilya şekeri, 2 yemek kaşığı pudra şekeri. Hepsini ekleyelim. Bir fiske de tuz ekleyip güzelce karıştıralım. Yani bu kuru malzemelerimizi ilk etapta bir hazırlıyoruz. Şimdi tarifimizin en önemli püf noktası, buzluğa atmış olduğumuz donmuş tereyağımız var. Yani bu tarifi yapmadan önce 125 gram tereyağını buzluğa atın, tamamen donmuş olsun. İşiniz çok kolay olur. Buzdolabından alıp da yapabilirsiniz ama yağ bu kadar kolay rendelenmeyebilir. Siz buzluğa atın, bu şekilde una bulayarak çok kolay bir şekilde, yani 1 dakika gibi bir sürede bütün tereyağını, bakın sevgili arkadaşlarım, bu şekilde rendeleyebilirsiniz. Yapıştığı zaman una bulayın, tekrar rendeleyin. 125 gram tereyağını komple rendeledim. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken husus aslında galetenin yapılışı. Ben siz izlerken böyle ara ara da tarif hakkında sizi bilgilendirmek isterim. İlk etapta güzelce bir harmanlayın. Yani her bir tereyağı tamamen una bulanmış olsun. Önemli bir aşama. Şimdi bir tane yumurtamız var. Bir yumurtamızın içerisine 3 yemek kaşığı buz gibi suyu ilave edelim. Yani soğuk su olsun. Güzelce karıştıralım, pürüzsüz bir hale getirelim. Şimdi hazırlamış olduğumuz bu karışımı unumuzun, daha önce hazırlamış olduğumuz kuru malzemelerimizin ortasını ufak bir açıp yumurtamızı ilave ediyoruz. Şöyle bir kabaca kaşıkla toparlayıp elimle yoğurmaya başlıyorum. Yani yoğurmak desem de aslında tam anlamıyla yoğurmayacağız. Burada dikkat etmemiz gereken, hani öyle rendelediğimiz tereyağı var ya, o içinde tane tane kalacak. Bu da piştiğinde böyle kat kat daha çıtır, daha güzel, kurabiyemsi bir lezzet katıyor. Bakın parmak uçlarımla tereyağını una yedirmeden çok seri bir şekilde toparladım. Ben burayı hiç atlamıyorum. Rahat rahat izleyin nasıl toparladığını görmeniz için. Bakın sevgili arkadaşlarım, hiç öyle elimle sıka sıka toparlamadım. Parmak uçlarımla basıyorum. Yani toparlansın yeter. Şöyle yalandan bir toparlayın, yeterli. Şu anda neredeyse toparlandı. Yaklaşık 2 dakikam aldı. Ben birazcık videoyu hızlandırdım. Altında kalan tereyağı, unlu karışım ne varsa onu da bu bezenin üzerine güzelce yapıştırın. Gördüğünüz gibi şu anda galete hamurumuzu hazırladık. Şimdi çalıştığımız için içindeki tereyağı biraz yumuşadı. Bunun kapağını kapatalım. Biz diğer malzemeleri hazırlayana kadar bu galete hamurumuzun yüzeyini kapatıp buzdolabına alalım. Buradaki amacımız da tereyağın tekrar sertleşmesi için buzdolabına alıyorum. Galetemizi ben bugün kaymakla yapıyorum. Labne ile de yapabilirsiniz ama benim tavsiyem kaymak kullanın. Mascarpone oluyor yurt dışındaki arkadaşlarım için. 200 gram mascarpone'nin içerisine 1 tane yumurta akı, 2 tatlı kaşığı pudra şekeri, 1 paket vanilya şekeri, hepsini ekleyip güzelce karıştıralım. 200 gram kaymak kullandım. Tekrar belirteyim, labne peynir, krem peynir de kullanabilirsiniz ama tuz oranı hiç olmasın. Ama tavsiyem kaymak kullanmanız. İyice pürüzsüz bir hale getirdik. Bakın kıvamı bu şekli alacak. Çok pürüzsüz, akışkan bir kıvamı var. Harcımızı hazırladık. Ben bugün üzerine meyve olarak elma kullanacağım. Aslında şeftali kullanacaktım. Hatta çekimlere de başladım ama şeftaliyi bir kestim. İçi 4 tane şeftali vardı. 4'ünün içi de çok iyi değildi. Hemen galeteyi elmaya çevirdim. Elmalı, şeftalili, erikli, çilekli her türlü yapabilirsiniz. 3 adet elmanın kabuklarını soydum. Elma dilimi şeklinde doğrayıp hazırladım. Üzerine yarım limonun suyunu sıkalım. Güzelce harmanlayalım. Pişme esnasında kararmaması için. Elmamız hazır. Ben üzerine desen olması için de buzlukta çilek vardı. Onu kullanıyorum. Dilim dilim keserek buzluk çileğini hazırlamıştım.
Şimdi galetemiz şöyle yarım saat kadar buzdolabında bekledi. Hafiften biraz kendini topladı. Yani içindeki tereyağı tamamen dolmuş oldu. Şimdi bir tane yağlı kağıdın üzerine hazırlamış olduğumuz galeta hamurumuzu alalım. Şöyle elimizde biraz basarak büyütelim. Daha sonra üzerine tekrar bir yağlı kağıt daha sererek oklavamızla yaklaşık 35 santim olacak şekilde açalım. Çok kolay açılıyor, hiç merak etmeyin, sizi yormayacak. Açma esnasında da böyle elinizle çevirin. Yani baktınız ki yamuk olmuş, o tarafını biraz daha açın. Tekrar çevirin, tekrar açın. İki yağlı kağıt arasında çalıştığınız için bu işlemleri yapmak çok kolay. Ve yaklaşık 40 santim olacak şekilde açtım ve hazırladım. Şimdi hazırlamış olduğumuz galetemizi tepsimize alalım ve daha önce hazırladığımız kaymaklı harcımızı şöyle güzelce döküp güzelce yayıyoruz. Çok lezzetli bir tariftir. Siz izlerken hemen tarif hakkında bilgi vereyim. Fransız mutfağında yapılan, çok sevilen bir tarif. İstediğiniz her türlü meyveyle yapabilirsiniz. Hatta bunu vanilyalı pudingi pişirip ortasına onu döküp üzerine elma da dizebilirsiniz. Hepsi çok güzel oluyor. Ben pudingli de yapmıştım. İnanın ki muhteşem olmuştu. Artık ister kaymaklı yapın, ister vanilyalı pudingi pişirin. Hafif bir ılınsın, onunla yapın. Harcı güzelce etrafına sürüyorum. Kenarlarında 3 santim kalacak şekilde hamuru bırakıyorum. Ve üzerine doğramış olduğumuz elmalarımızı güzelce dizelim. Ben renk vermesi ve biraz da böyle farklı bir lezzet katması için çilek kullandım. Vişne de kullanabilirsiniz. Elmaların üzerine üzüm de serpebilirsiniz. Hiç sorun değil. Dilim dilim kesmiş olduğum çilekleri de gelişi güzel bir şekilde yerleştirdim. Şimdi galetemizin o kenarlarını ortaya doğru orijinal bir şekilde katlayalım. Yani bunun o kenarlarının kırpık kırpık durması orijinal tarifte de öyledir. O sizi rahatsız etmesin. Olması gerektiği gibi. Şöyle ortaya doğru alttaki galeta hamurunu ortaya doğru katlayarak tarifi bitiriyorum. Katladıkça da elinizde biraz basarsanız hani kalkmasın, şekli güzel olsun. Çalışması da çok zevkli, yapması da çok zevkli, sunumu da çok güzel sevgili arkadaşlarım. Denediğinizde lütfen yorum olarak bildirin. Şimdi galetemizin şeklini verdik. Biliyorsunuz bir tane yumurta akını kaymakla birlikte kullanmıştık. Üzerine meyveleri serdikten sonra bir paket vanilya şekerini serpelim ve kenarlarına da bir tane yumurta sarımız vardı. Boş yer kalmayacak şekilde sürelim. Evinizde varsa, elinizin altında varsa tam o kenarlarına 2 yemek kaşığı kadar file bademi serpebilirsiniz. File fındık da olur veya öğütülmüş ceviz de olur, hiç fark etmez. Yoksa bu şekilde de fırına verebilirsiniz. Ben 2 yemek kaşığı file bademi üzerine serpiyorum. Boş yer kalmayacak şekilde serptim ve galetemiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 190 derece fırında 30-35 dakika pişmeye gönderdim. Ve 35 dakikanın sonunda üzerinde buharı çıkarak fırından çıkarıyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, güzelliğini görüyor musunuz? Şahane bir şekilde kabardı. Ortasındaki kaymak, meyveler, her şeyiyle çok güzel bir tariftir. Çok lezzetlidir. Denemenizi tavsiye ederim. Hemen bir tele transfer ettim. Arzu ederseniz sıcakken üzerine biraz pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz. Ve galetemiz sunum için hazır. Sizlere şöyle detaylı bir şekilde gösteriyorum ve büyük bir zevkle dilimleyerek doku testine geçiyorum. Bugün sizlere Fransız mutfağının o çok sevilen galeta tarifini sunmaktan gerçekten çok mutluyum. Çünkü çok yoğun istek aldığım bir tarifti. Hemen şöyle bir dilim kestim. Bakın sevgili arkadaşlarım, o tereyağın umarım kamerada görüyorsunuzdur. Alttaki hamurda göz göz böyle tane tane sanki biraz milföyü andıran bir tat veriyor. Çok çıtır, çok güzel bir lezzeti var. Üzerine sürmüş olduğumuz kaymak yumurta akı sayesinde stabil bir şeklini alıyor. Pudra şekeri de sayesinde
Çok lezzetli, çok güzel bir kombinasyondur. Bir de şöyle bıçakla keserek size detaylı göstermek isterim. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.